Merhabalar, Eylül ayına hoş geldiniz. Eylül ayı sonbaharın yapraklarının dökülmesi gibi adeta artık sonbahara doğru geçen yazı bitirdiğimiz ve önemli iki tane hem ay tutulmamız balıkta hem de başakta önemli bir güneş tutulmamızla başlıyor olacağız. Eylül ayı çok zorlu, öncesinden söyleyeyim. Gerçekten önemli yüzleşmeler, önemli kararlar, önemli değişimler içinde olacağımızı gösteren kuvvetli bir Eylül ayına giriyoruz. Sevgili takipçilerim, Zodyak Habercisi takipçilerim, astroloji sevenler ve sevgili hocalar ve sevgili astroloji öğrencisi arkadaşlarım. Zorlu bir ay olacak. Kalem kalem tek tek sizlere anlattım. Hadi gelin şöyle 1 Eylül'den itibaren başlayalım. 1 Eylül'de Ay Yay burcuna geçiyor olacak. Biraz daha iyimser yaklaştığımız, tabii ki burada hedeflerimiz, planlarımız, büyük resme odaklanmak istediğimiz bir ay başlangıcı olacak. Akademik konular, eğitim sistemleri, yabancılar, uluslararası işlerimiz, bunlar Eylül'ün hemen girişinde çok dikkat çekiyor. 1 Eylül Satürn Balık burcunda retro yapacak, gerilemeye başlıyor. Gerileme dediğimiz, Satürn şu anda Koç'taydı. Bulunduğu ev sisteminden bir önceki ev sistemine geri dönüyor olacak. Bu geçmişte pek çok olayı yeniden gündemimize getirecek. Buradaki amacı Satürn balıktaki gerilemesi tabii ki pek çok duygusal anlamda sorumluluklarınızla ilgili, yükümlülüklerinizle ilgili, geçmişte kapanmayan süreçleri tekrar hatırlatarak kapanma süreci, bitişler, sonlanmaları ifade edecek. Satürn balıktaki geçişi 14 Şubat 2026'ya kadar devam edecek. Evet, 2026'ya kadar devam edecek ve sonrasında tekrar Koç'ta ilerlemeye başlayacak. Retrosunu bitirerek ilerlemeye başlayacak. Biliyorsunuz 25 Mayıs'ta Koç burcuna geçmişti. 25 Mayıs'tan evvelinde Satürn balıkta devam etmekteydi. Şöyle bir hatırlayın. Nelerle ilgili limitlendiniz, nelerle ilgili baskılandınız, nelerle ilgili sınırlandınız. Bunlarla ilgili yeniden gün yüzüne getirerek burada neleri halledebildiniz, neleri çözümleyebildiniz. Bunlarla önemli bir geçiş yapacak Satürn balıkta. Satürn balık retrosu bu ay çok önemli. Biliyorsunuz 2 tane önemli olayımız var. Bir tanesi ay tutulmamız, diğeri ise güneş tutulması gerçekleşiyor. Kısmi güneş tutulması gerçekleşiyor. Ay tutulması balıkta Satürn'le kuzey ay düğümüyle beraber ilerleyecek. Yani burada sizler için aslında ilerletmeniz gereken konular için kapanma sürecinin elzem olduğunu anlatmakta. Burada duygusal anlamda geride bırakmanız gereken konuları gün yüzüne getirecek. Burada duygusal anlamda ne gibi konuları geride bırakmalıyım? Örneğin eşiniz, ilişkiniz vardır. Burada artık tamamlanma yaşıyordur. Bir takım şeyleri artık görmeye başlamışsınızdır. Buradaki duygularla ilgili sonlanma, kapanma anlamına da gelebilir. İlla ki tamamen gidip ayrılacağınız veya artık burada bir şeyleri bitireceğiniz anlamına gelmiyor. Diğer anlamda tabii ki Balık burcunda o büyük döngüyü tamamladığı için sorumluluklar, yükümlülükler, limitleriniz, bunlarla ilgili sınavları, tabii ki Satürn hayat sınavlarımızı getiren gezegen, çok da minnoş iyi bir hali yok. Gerçekçi, somut, öğretmen dediğimiz bunlarla ilgili sınavları yeniden getirecektir maalesef. Ve tabii ki ay tutulmasının, balıktaki ay tutulmasının çok önemli bir ayağını oluşturuyor. Sonrasında da tabii güneş tutulması ile beraber karşı tarafa geçiyor olacak. Ve 2 Eylül'e baktığımızda Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Merkür kendi evinde, düşünceler, zihin, analitik yapmak, her türlü konuyu düzenlemek, fikirlerimizi düzgünce bir şekilde ortaya koymak, arınmak, temizlemek, bu anlamda hem bilincimizde hem de yaşam o alanımız içinde. Eylül'ün hemen girişinde bir şeyleri derleme toplama niyetindeyiz. Bir şeyleri güzel bir şekilde gerçekleştirme, fikirlerimizi çok iyi bir şekilde sunma ihtiyacımızı ortaya koyabileceğimiz günlerde olduğunu gösteriyor. Tabii ki Eylül'ün ilk günlerinde spontan kararlar vermek. Bu sırada Merkür hemen Uranüs'le bir açı yapmaya başlayacak ve kare ile beraber gelecek. Tabii ki biliyorsunuz Başak yeni ayını atlattık ve hemen yavaş yavaş ay tutulmasına gidiyoruz. Bu sürede tabii ki Merkür'ün uzun bir retrosu olmuştu. Uranüs'le hızlı gelişmeler, spontan kararlar, haberler, fikirler, bir hızlanma var açıkçası burada. Ancak kare olduğu için ilişkilerde riskli kararlar, agresif eğilimler, dikkat etmemiz gereken günlerde olduğunun altını çiziyor. Dikkat etmek gereken derken bir karar alacaksınızdır. Onu iyice detaylandırmak ve o hızı, o gelecek kararı netleştirmek adına tüm noktaları ciddiye almak olarak görebilirsiniz burada. Çünkü Uranüs bir elektrik getiriyor oraya. Oraya bir tansiyon getiriyor.
Anlaşamadınız, o agresifliği yükseltebilir. Bunu fark etmek. Bu sırada tabii ki yapmak istediğiniz kararları daha ılımlı, sakin bir şekilde ortaya koymanıza fayda sağlayacak. 2 Eylül'de tansiyonlu, elektrikli bir hava var açıkçası. Yani siz bir şeyleri ne kadar toparlamaya çalışsanız da bir noktada Uranüs'ün o elektrikli, tansiyonlu, ani, beklenmedik izleri biraz yansıyor olacak. Ve Güneş, Güney Ay düğümüyle hemen ayın başında hareket etmeye başlıyor. Ve genel olarak ay boyunca da Güney Ay düğümüyle beraber hareket edecek. Bu da zaten geçmiş konular, o Merkür'ün uzun retrolar boyunca sürdüğü bu durumu toparlamak. Yine burada geçmiş hikayeleriniz, geçmişte yapmış olduğunuz hatalar, hani keşke bunu bu şekilde çıkış yapmasaydım dediğiniz noktalar, belki işi bıraktınız keşke bırakmasaydım dediğiniz noktalar, bazı seçimler yaptınız ve aslında istediğiniz gibi gelişmedi. Bunlarla ilgili noktalarda düzenlemeler, fark etmeler, arındırmalar ve burada önemli farkındalıkları getirmeye başladığını görüyoruz Eylül ayının. Ve güneş tutulmasında bir ayağını oluşturmaya başlayacak tabii ki buradaki güneş, güney ay düğümü, Başak ve Merkür'le hareket hali. Ve 5 Eylül'e baktığımızda Mars Jüpiter'le kare yapmaya başlıyor. Artık 5 Eylül'e doğru Mars terazideydi biliyorsunuz. Jüpiter de yengeçteydi. Burada kare yapmaları bir mücadele halini sembolize ediyor. Aktif bir hal. Burada ay başından itibaren düzenlemek istediğiniz, yoluna koymak istediğiniz işlerle ilgili yoğun bir mücadele haline doğru adım attığınızı da göstermekte. Burada tabii ki aynı zamanda bu açık kalıpları patlama, kazalar, işlerin büyümesi, şiddet ve kavganın da büyümesine sebebiyet verebileceğini gösteriyor. O yüzden ayın başında zaten Uranüs'ün etkisi de hakimdi. Hem bireysel hayatımızda hem toplumda, dışarıda yaptığımız işlerle ilgili bilin ki o mücadele ettiğiniz konularda bir agresiflik, bir savunmatik haller, bunun büyümesi söz konusu. Peki hiç mi iyi bir şey yok? Tabii ki. Buradaki Jüpiter mücadele ettiğiniz konularda verim sağlamak adına düzenlemek, bu hedefe odaklandığınız konuyu büyütmek adına da güzel bir etki taşıyor olacak. Evet odaklandınız, evet mücadele var. Fakat burada savunmatik, kavga etmeden, agresifliğe kaçmadan kendinizi odaklandığınız konuda sakin bir şekilde sunarsanız elbette Jüpiter buradaki karesini Mars'la beraber büyütmeye başlayacak. Eylem ve hareketinizde aktive ettiğiniz konularla ilgili daha olumlu açıdan yükselen bir enerjiye geçmenizi sağlayacaktır. Elbette ki zorlu olacaktır. Yine hak, hukuk, adalet meselelerinin ay başında çok önemli bir yer kapsadığını görüyoruz. Zaten Jüpiter ve Mars biliyorsunuz Mars terazide olduğu için geçmişte pek çok kanun, hak, hukuk, mesele, kağıt, evrak işleriniz, devlet işleriniz, yurt dışı işleriniz burada bir hareketlenme olacak ama burada bilin ki hani süt, liman, aman aman ahenkli, uyumlu, şıkır şıkır değil de biraz daha böyle zorlamalı, yolu uzatan, biraz daha hareketli ve agresif bir hali de sembolize ediyor. Tabii iç güvenlik. Güvenliğinizi sağlamak adına burada yükselen bir enerjinin aktif olacağını ay boyunca da görmekteyiz. Evet demiştik ki Güneş, Güney Ay düğümü, Merkür bunlar bir arada işleyecek ayın başında. Geçmiş işler, geçmiş ilişkiler bunların üstünden geçmeye başlıyor olacak. Detayları görmek, yine üst düzey yöneticileriniz, yönetici kişiler, burada özellikle otoriter figürlerle ilgili bazı talihsizlikleri fark etmenizi sağlayacak. Burada belki hatalardan ders almak olarak görebilirsiniz bunu veya da geçmişte yaşamış olduğunuz size uymayan konuları da fark etmeyi kolaylaştıracak bir açı kalıbında eski tutumlar, eski yaklaşımların artık işe yaramadığını ifade ediyor. Demiştik ya sonbahar mevsimine geçiş yapıyoruz. Adeta o sonbaharda yaprakların dökülmesi gibi bunlar artık işimize yaramıyor. Bu sistem artık bizi ileri götürmüyor dediğiniz konularda artık net bir şekilde görmeye başlayacağınızı anlatmakta. Ve 7 Eylül 15 derecede balık ay tutulması gerçekleşiyor. Karmik sonlanmalar diyoruz. 21.08'de Türkiye saatiyle gerçekleşecek. 128 Saros döngüsüne ait çok önemli, duygusal içerikli, aynı zamanda sizin için olumlu olmayan pek çok konuyu gün yüzüne çıkartabilecek. Burada bırakma, kabul etme, affetme bu süreçlerde bilinci yüksek seviyeye çalıştırabilmek için bizlere fırsat sunuyor olacak. Güçlü duygusal geçişler hakim. Burada hatırlarsanız eğer bu Saros döngülerine baktığımızda 128 Saros döngüsü hatırlarsanız eğer Eylül 1997. Evet çok eski. Bazılarımız tabii ki o yıllarda yeni doğuyor olacaklar. Fakat 1997 yıllarını hatırlarsanız o sürece benzer bir döngü. Yine Ağustos 2007 neredeydiniz? Neler yapıyordunuz?
yine burada balık ay burcundaydı. Yine tutulma oluyordu. Ve balıktaki bu görünüm yaklaşık olarak benzer bir dönüşüm, değişim içeriyordu. Burada hayatınızın hikayesinde nelerden değişim ve dönüşüm geçirmiştiniz? Lütfen şunları şöyle bir düşünün ve ona benzer bir kalıp şeklinde ilerleyecek bu ay tutulması. Ve tabii ki bir sonraki halkası, burada tamamlanma yaratıyor ay tutulması ve bir sonraki halkası 2043'te olacak. 18 Eylül 2043'te olacak. O zamana kadar burada artık sonlandırdığınız konular için yeni bir başlangıca doğru gidiyor olacak. Ay tutulması özellikle Türkiye'den değil, Avustralya, Asya, Afrika ve Avrupa ülkelerinden daha fazla gözlemlenebileceğini görmekteyiz. Ve ay tutulması içsel dönüşüm, duygularınızla ilgili dönüşüm, işte demiştik ya affetme, bırakma, kabul etme süreci burada bu süreç içerisinde işliyor olacak. Bazı kişiler için tabii ki yükselen burca göre rüyaları arttıran haberci rüyalar görmesini sağlıyor olacak. Ve 15 derece balık burcunda gerçekleşen ay tutulması özellikle 13 ve 17 derece balık, başak, ikizler, yay aksı üzerinde olan tüm kişileri etkiliyor. Şöyle bir evinizi aldınız, haritanızı baktınız evlerine, balık burcusunuz, yükselen ikizlersiniz ve derecelerine bakın 13-17. Eğer bu aralıktaysa burada önemli, güçlü bir dönüm noktasında olduğunuzu gösteriyor sizler için. Ve ay tutulmasına şöyle bir baktığımızda duygusal etkilerin yoğun, içsel yüzleşmelerin demiştik. Cesaretle duygusal olarak geride bırakmanız gereken noktaları işaret ediyor olacak. Evet tamamlandı. Lütfen bu alışkanlığından, lütfen bu bağımlılığını artık gör. Bunlar senin işine yaramıyor diyecek bir ay tutulması. Eğer bitmemiş konuları siz bitirmiyorsanız bunları tabii ki bitirmek için aktifleşecek de bir ay tutulması. Burada görünmeyeni görme, farkındalık kazanma, ruhsal olarak şifalandırma konularında çok çok güzel çalışacak affetme, arınma süreci. Ve unutmayın bu ay tutulması olduğu için 6 aya kadar yansıyan etkilerle bizimle olacak. Ay tutulması daha ziyade duygusal etkilerin bireysel yaşantımızda daha çok ön plana çıktığını görüyoruz. Tabii ki burada Satürn balık burcunda kuzey ay düğümü ile beraber kavuşurken hemen güney ay düğümündeki Merkür, Başak ve Güneş'le kavuşuyor olacak. Karşıt olacaklar çok pardon. Bu sizi ileriye taşıması için geride takılı kaldığınız konularla tekrar o sınavları önünüze getirerek ruhsal anlamda ne derece tamamlanma yaşadığınızı gösteren bir dolunay olacak. Ve 11. evde gerçekleşen ay tutulması sosyal çevrelerimiz, işlerimiz, dahil olduğumuz arkadaş gruplarımız, hedeflerimiz, amaçlarımız bunlar üzerinde neleri bırakmamız gerekiyor, neleri ilerletmemiz gerekiyor, hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz konular neydi? Ayağımızı taşa bağlayan, bizi zorlayan, limitleyen konular neydi? Bunları gösterecek çok önemli bir ay tutulması artık bazı şeylerin sonlarına geldiğinde gösteriyor. Geçmişte kurulu düzenleriniz varsa ihtiyaçlarınız üzerinden sizi neler bekliyor, ne noktalarda idealler kurdunuz, bunların son şeklini koymak, belirlemek. Tabii ki burada eşitlikçi, adaletli olmak, denge kurmak yine önem taşıyor olacak. Güney ay düğümü tabii ki Başak'ta hareket ettiği için burada sizi geçmişte taşımış olan konular, yani geçmişte bugün karar verdiğiniz konularla ilgili yolunda gitmeyen durumlarla ilgili detaycı analiz, sıkı sıkıya tutunduğunuz, çalışacağım bu konuda ilerleteceğim, illaki mücadele edeceğim dediğiniz konuların artık işe yaramadığını gösterecek. Ve tabii ki 5. eve de yansıdığı için yatırımlar, sevdiğiniz konular, ilerletmek istediğiniz konular, varsa çocuklarınızla ilgili gündemleriniz özellikle ayın başından itibaren gelmişti o etkiler biliyorsunuz. Bunları alanında duygusal anlamda arınmak, tamamlanmak, temizlemek ve kararlarınızı buradan yeniden gözden geçireceğinizi gösteriyor. Önemli bir değişim dönüşüm enerjisi tanışıyor bu ay tutulması. Özellikle günlük alışkanlıklarınız, hobileriniz, sevdiğiniz konular, aşk konuları, aşkla ilgili geride bırakmanız gereken korku ve endişeleriniz, bunların neticelenmesini de içeren önemli bir ay tutulması demiştik. Ve sizi zora sokan hangi konular varsa, evinizde ev ve iş dengenizi limitleyen, çocuklarınızın gündemleriyle ilgili zorlu koşullar olabilir. Burada artık bu konuları arındırıp, tamamlayıp, kabul edip, duygularla ilgili bir takım sonlanmalar yaratıyor olacak. Burada artık öze dönüş ve o özünüzle ilgili neleri hedeflediniz, neleri yapmak istiyorsunuz ve limitleriniz, bunları kabul etmek,
ilerletmek adına sizlere çok fayda sağlayacaktır. Zor bir süreç demiştik. Eylül ayı çok zor bir süreç demiştik ve ay tutulması da tabii ki dolu dolu bir ay tutulması. Tabii ki bu ay tutulmasında Mars-Jüpiter karesi çok etkin. Adaleti sağlamak, eşitlikçi olmak, savunmatik bir yapı, arkadaş çevreniz, ev, aile çevreniz. Burada birazcık aslında tartışmalı gibi böyle artık bir takım patlamalar, bir takım agresif durumları da o duygusal noktaları yüksek bir noktaya çekebilir. Çünkü burada artık sizin işinize yaramayan, gerçekçi olmayan pek çok konuyu gün yüzüne çıkaracak ve uzak kalmanız gereken konuları da vurguluyor olacak. Bu uzak kalmanız gereken konular işle ilgili sizi yoran, size kazanç sağlamayan, duygularla ilgili sizi yoran, kazanç sağlamayan konuları ayıklamakla ilgili çalışacaktır. Evet, balık burcu hayaller, ideallerle ilgilidir ama Satürn burada artık hayallere ve ideallere varma noktasında neleri ayıklamanız gerektiğini net bir şekilde gösteriyor olacak. Ve ay baktığımız zaman Akhenar sabit yıldız ile kavuşuyormuş. Önemli bir sabit yıldızlarımızdan bir tanesi, adalet ve sezgisel boyutta yüksek bir arayışı sembolize ediyor. Eski mitlerde, mitolojik anlamlarda sonlanma, son nokta, nehrin sonundaki yeri anlatıyor. Hani bilirsiniz balık burcu hem akıntıya karşı yüzer hem de akıntıya doğru yüzer. İki zıtlık içerisinde ilerler ama bu zıtlık içerisinde, bu nehrin akışı içerisinde artık nehrin sonundaki yere geldin diyor. Artık birçok şeyi gün ışığı gibi ortaya çıkartıyorum. Bu yolculuğunda bitişini sembolize ediyor diyor. Evet, bu nehirde yüzdün, iyisiyle kötüsüyle maddi manevi yönden geçmişteki pek çok konu artık bitmesi gerekiyor. Artık vedalaşman gerektiğini anlatan bir açıyı anlatıyor. Mesela bir yere taşınacaksınızdır. Burada bir vedalaşma, farklı bir ülkeye, yurt dışı konularına adım atacaksınızdır. Burada tamamlanma. Tabii ki burada kararsızlıklar ve memnuniyetsizlikleri de içeriyor. Balık burcunun bir kısmı melankoliktir demiştik. Burada sizin aslında hedeflediğiniz noktalarda yine Akhenar yıldızı da aynı şeyi söylüyor. Hedefler ve amacınıza ulaşmak için çabaladığınız konularla ilgili o beklentilerinizin memnuniyetsizliklerinizi fark etme anlamında da oldukça kuvvetli çalışacak. Derin sezgisel empati gücünüzü çok yükseltiyor. Peki 16 Eylül 1997. Evet, bu tarihte 128 ay tutulması balıkta. Neler olmuştu geçmişte? Şöyle bir dünyaya bakalım kısaca. Dünyada Prenses Diana'nın şaibeli ölümü 31 Ağustos'ta meydana gelmiş. Yine ay tutulmasının, balık ay tutulmasının etkilerini gösteriyor. Amerika'ya baktığımızda Bill Clinton dönemine işaret ediyor. Evet, Amerika ekonomik büyüme, küresel olarak bir büyüme içerisindeymiş. Fakat yine burada tabii ki Bill Clinton'ın Monica Lewinsky vardı, hatırlayın. Burada skandallı bir takım olayları, yine siyasi yönden baskı ve bir takım zorluklar yaşadığını görmekteyiz. 1999 yılında da tabii ki önemli olaylar olmuştu ama 99 yıl sonra da baktığımızda o 97 yılı içerisinde Hong Kong Çin hükümetine geçtiğini görüyoruz. Hong Kong yıllar sonra Çin hükümetine geçtiği yıllar. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de 1997 yılında Eylül aylarında neler oluyordu? Yine ay tutulmasının benzer Saros döngüsünde Başbakan Mesut Yılmaz'ın göreve geldiği, Refah Partisi'nin kapatıldığı görünüyor. Yine Türkiye'de dış borçlar, MFI'nin yine borçları ve burada yine yüksek enflasyonla boğuşan bir Türkiye'yi görüyoruz. Yine ekonomik krizler var. Yine kemer sıkma politikaları uygulanmış ve ilk defa internetin yaygın bir sürece geldiği süreci görüyoruz. Tabii ki burada yine Uranüs görüyorsunuz. Burada internetin ilk o www.com zamanlarının yaygın hale gelmeye başladığı zamanı gösteriyor ve bizler için de tabii ki ChatGPT'nin, yapay zekanın kullanım alanlarının gelişmesini anlatıyor. Müzikte Tarkan ve Sertab Erener'in önemli pop müzik şarkılarına yükselişe geçtiği süre. Sporda da Türkiye ilk defa Dünya Kupası'nda mücadele ettiği, o hepimizin hep beraber coşkuyla Türkiye Kupası'nda Türkiye'mizi tuttuğumuz, eleme süreçleri içinde olduğumuz, nefesimizi tuttuğumuz süreçlerdeymişiz. Ne kadar güzeldi. Artık öyle şeyler de kalmadı maalesef. Ve 28 Ağustos'a baktığımızda 2007, 28 Ağustos 2007, orada da yine ay tutulması, yine Türkiye'de laiklik konsepti, laik değil, yeni Türkiye kavramının ilk defa ortaya atıldığı ve tabii ki Amerika'ya baktığımız zaman mortgage
krizinin ortaya çıktığı, evlerin hani alınıp satılması, o ekonomik krizin başlangıçları zamanı yine piyasalara yayılmayı, süreci ipotek krizin olduğunu görüyoruz. Tabii ki Irak, Orta Doğu'da gerilim varmış. Yine Bush 2007'de geçmiş. Bush'un Irak'la ilgili asker gönderme süreci varmış. Pakistan'da yine kriz ve seçimler varmış ve Türkiye'ye baktığımız zaman Avrupa Birliği'ne girme çabası askıya alındığı süreçler. Tabii ki Türkiye'ye genel anlamda anayasa, yeni Türkiye, işte laiklik, başörtüsü, bu gibi kavramların tartışmaya başlandığı, yüksek böyle artık o hani Jüpiter yengeç ve Mars terazi, hak, hukuk, herkes için adalet, burada yeni bir anayasanın ortaya konma fikirleri, bunların olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada önemli Diana'nın ölümünü de gördük ay tutulmasında. Bu tip olayların, bunların benzer bir versiyonlarının ay tutulması sürecinde Eylül'de yaşanacağın önemli gündemlerini getireceğini görüyoruz. Yine ekonomik, yine ülkede, dünyada olağanüstü hal ve protestolarında oluşabileceğini gösteriyor. Bunları zaten kalem kalem sistemde bulabilirsiniz. Başlık başlık açtım. Pakistan var, kriz seçimleri var. Orada Avrupa Birliği yine devrede, Avrupa süreci devreye giriyor. Özellikle Türkiye'nin anayasayla ilgili tekrar gündemleri, hak, hukuk, adaletin, protestoların çıkacağını gösteren güçlü bir ay başlangıcına giriyoruz. Tabii ki sonlanmalar demiştik. Burada tabii ki bir takım şeylerin de artık neticeye kavuştuğunu, bir takım şeylerin artık net bir şekilde gün yüzüne çıktığını görüyor olacağız. Ve 13 Eylül Güneş Merkür'le kavuşuyor. Çok güzel. Güneş Merkür'le kavuşuyor. Aynı zamanda Merkür de Jüpiter'le 60'lık yapacak. Bugünü kullanın. 13 Eylül dilek, dua, istek, meditasyon ne varsa bu dönemde düzenlemek, imza atmak, anlaşmak, konuşmak, yakın çevre, akraba ile ilgili problemli durumları konuşmak, halletmek, süper bir gün kullanabilirsiniz. Ve 16 Eylül Mars Kayron'la karşıtlık yapıyor olacak. Mars Kayron'la karşıtlığı ve bu sırada Venüs de Kayron'la üçgen yapacak. Şöyle bir baktığımızda ikili ilişkilerde inanç kalıplarımız, 16 Eylül'e geldik bakın. Mars Kayron'la karşıt, burada yaralanmalar, kırgınlıklar, bunlara çok dikkat. Duygusal hassasiyet çok yüksek olacak. Mars özellikle hak, hukuk, adalet dediğimiz terazide ilerliyor. Eyleme geçerken lütfen çok dikkatli olun. Kırıldığınız, içine attığınız hassas olaylarla ilgili çıkışlarda burada Kayron yine aktif olacak ama yaralanma yerinden şifa getireceğini anlatıyor. Karşı tarafla ilgili onay bekleme ihtiyacını arttırabilir. Karşı taraftan niçin onay bekleriz? Kendimize güven tazelemek anlamında çalışır. Bunu fark etmenizi isteyecek Kayron. Burada derin olarak sizi başkalarıyla ilişkilerinizde hem eşit davranmak hem istediklerinizi ortaya koymakla ilgili önemli durumları tekrar getirecek. Başkalarıyla yan yana gelirken o yaralanma, tekrar kırılma, duygusal anlamda cesaretinizi göstermekle ilgili böyle hem agresif hem savunmatik yapılar, bunları görmenizi sağlayacak. Başkalarının onayını beklemeden kendi içerinizdeki o özgüveni, o bütünleşmeyi tamamladığınız an inanın bu Mars Kayron İşinizde ihtiyacınız olan pek çok kaynağı sizlere gösteriyor olacak. İki tarafta haklı olabilir, iki tarafta gerçekten doğru olarak kendi istediğini savunabilir. İki taraf için de eşitlikçidir ama herkes için aynı şey aynı ortamda maalesef sağlanamayabiliyor. Çünkü özgürlük birimizin sınırının başladığı yerde diğerimizinkinin tabii ki bitmesi. Bu anlamda karşıdan onay almak yerine aslında kendi içinizde oturttuğunuz sistemle ilgili, güvendiğiniz kurallarla ilgili karşı tarafın onayından ziyade kendi onayınızın, kendi güveninizi oluşturmak bu anlamda yoğun bir şifa sağlayacaktır efendim. Ve Venüs Kayron'a baktığımızda yine önemli bu şifa sürecinde ilerliyor. Duygusal anlamda eksik hissettiğiniz noktalar, yine duygusal anlamda özellikle Venüs ikili ilişkiler üzerinde göz ardı ettiğiniz konular, yine değer kavramlarınız, burada bir takım negatif düşüncelerle ilgili kendi iç sesinize kulak verip güzel bir şekilde ilerlemenizi sağlayacak önemli noktalarda ilerleyecek o Venüs'ün güzel ikili ilişkilerde uyumlu, zarafet veren Kayron'la beraber orada ihtiyaçlarınızı, eksikliklerinize değer vurgusuyla ilgili iyileşme, affetme sürecinde çok çok olumlu ilerleyecektir. Ve 17 Eylül, evet 17 Eylül'de Merkür Satürn tam karşıtlığı başlıyor olacak. 17 Eylül bu civarlarda işlerinizi disiplinize etmek, organizasyonu sağlamak, aksayan işleri toparlamak biraz zorlaşabileceğini gösteriyor. Tabii ki sabırlı olmak, net bir şekilde ilerletmek size kazanç sağlayacaktır. Ama öte yandan karar verdiğiniz konularla ilgili sizi sınırlayan, limitlerinizi belirleyen, kendi zihniniz olduğunu belki fark etmek, belki bu durumları
güçlü bir şekilde farkına varmak ve yeni fikirler için ilerlemek adına olumlu işleyecek. Ancak ikili ilişkilerde tabii ki Merkür Satürn'e karşıt yapıyor. Ağırlaşma, yavaşlama, işte beklenildiği gibi olmaması bunlara sebebiyet verebilir. Evet, Merkür Satürn karşıtlığı demiştik. Bu da tabii ki üst düzey otorite figürler, işte kağıt işleriniz, yazılı sözlü iletişimler, blokajlar, engellemeler yaratabileceğini gösteren bir süreçte olacağımızı gösteriyor. Ve 18 Eylül Merkür artık Terazi burcunda. Merkür hava burcu elementinde oldukça akıcı, uyumlu, diplomatik bir görünüm sergiliyor. Yine burada hak, adalet, eşitlikçi, uyum sağlamak, zarif olmak, planlara karşı kişilerle bir arada olmak, el sıkışı olmak. Tabii ki diğer yandan taviz vermek, yani çok fazla taviz vererek burada işlerimizi aslında daha çok inisiyatif kullanırken dilediğimiz gibi değil de daha çok politik ve daha anlaşmalara giden bir süreçte olacağını gösteriyor. Tabii ki burada bu düzlemde güzel bir ilerleme, işlerin hızlı akışını sembolize ediyor. 19 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor. Venüs Başak Burcu'nda özellikle moda, sanat, para piyasaları, ana paramız, bunlarla ilgili etkili olacak toprak elementinde üretim, verimi sembolize ediyor. Diğer yandan tabii ki somut değerler, paramızı üretmek, pratik bir şekilde hız kazandırmak, mükemmeliyetçi yanlar, aşırı seçici olabileceğimiz bir süreçteyiz. Burada tabii ikili ilişkiler adına bu ay tutulması hemen sonrasında biraz daha aslında analiz etmek, net bir şekilde görmek, detayları düşünmek, bu anlamda hedefinize ilerleyen noktaların detaylarını çok rahat görmenizi sağlayacak. Fakat diğer taraftan tabii ki o Başak'ın eleştirsel, orada hani gerçekçi anlamda pek çok şeyi görebilen noktaları ilişkiye birazcık zorlayabilir ve Venüs'ün ilk yapacağı kontak yine Uranüs'le olacak. Orijinal fikirler, burada masraflara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Orijinal fikirler, sıra dışı fikirler, burada böyle risk almak, işte alışverişler konusunda böyle ilginç şeylere çekilmek. Burada tabii ki risklere itebilen de bir durum var. Burada birazcık aslında farkında kalmakta fayda var diyoruz. Ve 21 Eylül Başak yeni ay güneş tutulması 22.53'te gerçekleşiyor. 29 derece ile kritik bir derece Saros 135 serisi. Saros 135 Saros döngüsüne ait bu serideki güneş tutulmaları tabii ki 11 Eylül 2007'de yaşamıştık. Sizler 11 Eylül'de neler yaşadınız? Güneş tutulması kritik, analitik, yıkıcı, biten bir dönemi, kapatan bir dönemden bahsediyor. Eski dönemin tamamen kapanmasını anlatmakta. Bu güneş tutulması özellikle yapmış olduğumuz işler, sorumluluklarımız, bunlarla ilgili gündemlerin değişmesini anlatıyor. Hem bedensel hem ruhsal yönden sağlıkla ilgili bir takım gündemleriniz varsa buna benzer bir takım eski geçmiş gündemleri yeniden ortaya çıkarabileceğini, temizlenmeyi, arınmayı, bu konularla ilgili yeni bir başlangıca geçmeden önce o kritik dereceyle tamamen kapanmayı sembolize ediyor. Ve güneş tutulması Uranüs, Plüton ve Merkür'le ilişkisi var. Burada ani hızlı değişimler, bitişler, vedalaşmalar, bırakmalar enerjisi taşıyor. Sağlık başta olmak üzere hastaneler, ilaç, bu gibi sektörlerin oldukça etkileneceği, yine kendi bireysel hayatımızda yaşamımız, evimiz, yaşam tarzımız, iş ortamımız, düzenlemeler ve değişimler içerisinde olacağımızı gösteriyor. Başak, Balık, İkizler ve Yay 27 derece 29 derece arasında gezegenleri olanlar lütfen dikkat. Bu güneş tutulmasında en çok etkiyi sizler alıyorsunuz. Başak, Balık, İkizler, Yay burcunda kritik derecelerde gezegenleriniz yine bu 27 ve 29 derece aralığında varsa oldukça etkili, güçlü etkiler alıyor olacaksınız. Güneş tutulması Merkür'le beraber, Güney Ay düğümüyle beraber hareket ediyor. Önemli bir görünümde Merkür. Yine 5. evde tabii ki giriş yapan Terazi burcundaki üçlü yöneticiliğe sahip olan Merkür burada diplomatik, aynı zamanda politik, aynı zamanda karar verdiğiniz süreçlerde tabii ki nazik, uyumlu olmaya çalışacaksınız ama bir noktada da artık bu işbirliklerinin işe yaramadığı, artık göz ardı ettiğiniz konuları tamamen gün yüzüne çıkartacağını gösteriyor. Tabii ki Mars ve Plüton karesi de risk içeren durumlar gösteriyor. Yatırımlar, hareketli ortamlar, risk almalar, burada ortaklı işlerde gözü karartan hareketler, bunlara karşı dikkat etmek gerekiyor. Kazalar, yine ev içi trafik kazaları, yaralanmalar, bu kadar da dikkatli olmamız gereken bir güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. 29 derece kritik, analitik derece demiştik. Yine burada ön plana çıkartmak istediğiniz işler,
geçmiş gündemlerle ilgili bir takım arınmalar, yine burada cesaretle ilgili bazı sınavlar var. Duygusal olarak değişim dönüşümlerle söz konusu. Zorlu bir süreç. Biraz böyle aşırılık yaratma hali de hakim. Tabii ki hemen karşı temine baktığımızda Satürn Kuzey Ay düğümü balıkla beraber yaşam derslerini getiriyor. Çalıştınız, çabaladınız, yol kat ettiniz diyor. Ancak burada yepyeni başlangıçlar için arınma, temizlenme ve düzenlenme istiyor. Gerçekçi değerleri ortaya çıkartmak için buradaki noktaları arındırmanız gerektiğine işaret eden çok önemli bir güneş tutulmasıyla karşı karşıyayız. Uzun süre çabaladınız, çalıştınız, araştırdınız, ilerletmek istediğiniz konularla ilgili ilerleyiş sağlayacak. Burada gerek bitiş, gerekse yeni başlangıçlara kapı açacak bir güneş tutulması. Ev aile konuları tabii ki çok aktif. 4. eve yerleşen güneş tutulması, yerleşim, gayrimenkuller, alacaklar, verecekler, değişiklikler. Burada sıkı sıkıya tutunduğunuz konularla ilgili artık bazı değişimler ve sonlanmalar, sonuçlanmalarla ilgili ortaya çıkıyor olacak. Bu güneş tutulması tabii ki kendi kişisel işlerinizi tamamlamak adına olumlu olacak. Burada düzenlemek, rutinler belirlemek, çalışmak ve zorlu koşullarla ilgili motivasyonunuzu yukarıda tutmanız çok önemli olacak. Burada özellikle ikili ilişkilerle ilgili diplomatik yaklaşımlar, yenilikçi yaklaşımlar, akışa güvenerek ilerlemek, biten konularla ilgili yine affederek, kabule geçerek, burada biraz daha sakin ve uyumlu davranmak gerçekten daha iyi bir şekilde ele almamızı sağlayacak. Derin içsel kaynaklarımıza karşı tabii ki kendimize güvenmek, iç sesimizi dinlemek, burada o yüzleşmelerle ilgili hangi noktadayız? Bunların farkına varmak ve bu şekilde ilerlemek oldukça faydalı olacaktır. Zor, güçlü bir güneş tutulması. Jüpiter Castor sabit yıldız ile kavuşuyormuş. Bu Castor ikizler sabit yıldızı, diğeri de Pollux. Bu şu sabit yıldıza bakalım güneş tutulmasına ne gibi etki getiriyor. Bu Castor ve Pollux'tan Castor ölümlü olan kardeşi sembolize ediyor. Pollux ilahi alemde daha ilahi bir noktada burada yaşadığını gösteriyor ve bunların arasındaki bağı anlatmakta. Tabii ki Yengeç burcunun gökyüzünde 20 derecesi sidereal zodyağa göre burada hareket eden bir yıldız ölümlüler arasında yaşadığını gösteriyor Castor'un. Tabii ki Castor kardeşine ulaşmaya çalışıyor ancak burada tabii Jüpiter'le yapmış olduğu bir tek kare var. Bu da aslında azimle, kararla ilerlediğimiz konularla ilgili her çalışmanın güçlü bir şekilde ilerlediğini gösterirken abartılardan uzak durmamızı gösteriyor. Yani burada evet çalıştık, çabaladık, pek çok şeyi uğraştık ama kazanca dönüşmeyen noktaları da fark etmek ve görmek. Evet yani Castor ölümlü dünyayı, ölümlü olmayı sembolize ediyor. Burada geçmiş konularla ilgili, halledemediğiniz meselelerle ilgili artık o akışa güvenmek, içsel cesaretinizi parlak ve cesur bir şekilde, kararlı bir şekilde savunduğunuz konuda dürüst olmayı, burada hangi konularda ilerlediğinizi görmek, fark etmek, hangi noktalarda başarı sağlayamadığınızla yüzleştirecek önemli bir güneş tutulmasının olduğunu anlatıyor. Yine Castor'da bu anlamda içsel cesaretimizin, motivasyonumuzun kaybetmememiz konusunda bize güzel bir Castor Pollux hikayesini gösteriyor. Ve sağlık konularında geçmiş rahatsızlıklarınız varsa, özellikle mide, bağırsak, solunum yolları enfeksiyonları bu sürede açık olabileceğini gösteriyor. Bedeninizi bu alanda desteklemek çok önemli. Peki parasal konular? Parasal konularda tabii ki kayıplar olabilir. Bu kayıplarla yüzleşmek, paranızın çıkışını görmek, ani risk içeren yatırımlardan uzak durmak, fırsata dönüştürebileceğinizi düşünerek orada limitlerinizi aşarak risk almak çok tehlikeli. Bu parasal anlamda yine değişim dönüşüm enerjisi taşıyor. Kripto paralar, dijital paralar, Uranüs'ün buradaki ani beklenmedik değişimleri, piyasalarda iniş çıkışlarının olabileceğini gösteriyor. Yine Plüton, Uranüs ve Merkür hava üçgeni yapacak. Tabii ki Merkür tüm akışı sembolize ediyor. Konuşmalarımız, iletişimlerimiz, hayatın akışındaki o dengede likit para akışında bazı problemler oluşabileceğini, birazcık burada hızın artmasıyla, değişimin artmasıyla sisteme oturtmakta biraz zorlanabileceğimizi gösteriyor. Tabii burada aynı zamanda o likit para akışının yani rüzgarın tamamen hava elementinde olması yine sizler için yurt dışı kaynakları, yurt dışı düşünceler, yurt dışı ile ilgili konular, sıra dışı fikirler, orijinal fikirler burada tabii ki buranın aktifleşebileceğini gösteriyor. Ama tabii ki risk almak oldukça zorlayabilir. Güneş tutulmalarında tavsiye etmiyorum. Türkiye'ye baktığımızda
Dördüncü evde tabii ki Türkiye haritasında, sevgili güzel ülkemizin güzel haritasında dördüncü evimizde vatan, millet. Burada önemli yeni düzenlemelerin ortaya çıkabileceği, yine hükümet ve üst düzey yöneticilerle ilgili zorlu, ani bir takım hem anayasal hem hukuksal süreçlerin hepimizi stresli bir hale sokabileceği konuşmaların olacağını gösteriyor. Yine yurt dışı konuları, Amerika, dış borçlar, bunlarla ilgili gelişmeler, özellikle ülke ve ülke kaynaklarının değerlendirmesi, yeni bir yapılandırma sürecinin olabileceğini gösteriyor. Tabii ki Başak toprakları sembolize ediyor. Çiftçiler ve topraklar, topraktaki gelirlerimiz, üretim, verim. Burada işe yaramayan pek çok konunun ortaya çıkacağı, üretimin aslında ne kadar önem taşıdığının yine önemli bir vurgusu var. Peki 11 Eylül 2007'ye baktığımızda hem Türkiye'de hem dünyada politik sosyal olayların çok yaşandığı bir süreç olduğunu görüyoruz. Yine 11 Eylül saldırıları Amerika'da 6. yılını yaşıyormuş. Abdullah Gül Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı olarak seçildiği dönem ve AK Parti'nin büyümeye başladığı bir süreci anlatıyor. 2007 sürecinde yine bu güneş tutulmasının benzer 135 Saros döngüsündeki olaylar. Yine baktığımızda anayasa tartışmaları, sivil anayasa hazırlıkları, 82 yasasının anayasasının kaldırımı ve AK Parti darbe sorgusunda ortaya çıkartabilecek sivil anayasa hazırlıklarına başladığını anlatan süreçteymişiz. Yine tarihsel ve politik sürece şöyle baktığımızda Güneydoğu'da PKK ile ilgili çatışmaların halen sürdüğünü gösteriyor. Yine laiklik, din, özgürlük ve bireysel haklarla ilgili yoğun bir şekilde tartışmaların ortaya çıktığı, gündemlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yine Amerika'da baktığımızda Ağustos 2007 itibariyle mortgage para krizinin, ipotek krizlerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Peki dünyaya şöyle baktığımızda 2007 Glasgow, biliyorsunuz İngiltere Uluslararası Havaalanı yeri. Orada Doktor Bilal Abdullah'ın burada önemli bir saldırısı, havaalanı bomba ve terör saldırıları oluştuğunu görüyoruz. Yine Irak ve Afganistan arasında önemli gerginlikler, Orta Doğu'da özellikle gerginliklerin arttığı, İsrail ve Filistin'in ilişkilerinin yine o Gazze ve Batı Şeria bölgesindeki olayların aktifleştiğini görüyoruz. Tabii ki Mars terazi çok aktif olduğu için Mars terazinin yönettiği ülkeler içerisinde Türkiye, Endonezya, Güney Kore, Azerbaycan, Singapur, Suriye, Tayvan, Tacikistan, İsviçre gibi bölgelerde yoğun zorlu etkiler altında olabileceğini gösteren süreçte olacaklar. Hayırlısıyla gelsin. Biliyorsunuz güneş tutulması bir yıla yayılan etkileriyle bizlere geliyor olacak. Ve 22 Eylül Güneş Terazi burcuna geçiyor. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, iyi ki doğdunuz. Güneşin sizin burcuna geçmesiyle yaşantınıza bolluk, bereket, güzellikler geliyor olsun. İkili ilişkilerde barış, uyum ve ahengi sembolize ediyorsunuz. Hayatınıza güzellikler getirsin sevgili teraziler. Siz öncü burçun sembolize ettiği zodyak kuşağısınız ve tabii ki güneşin buraya geçmesiyle artık yeni fikirler, İlkili ilişkilerle ilgili girişimler, daha ılımlı bir sürece doğru gidiyoruz. Gölge yanıyla baktığımızda kararsızlıklar ve inisiyatif almakta biraz problematik durumlarla karşı karşıya kalabiliriz. Arabuluculuk için güzel ama karar vermek için biraz zorlu bir süreçte olacağız. Ve aynı gün Mars Akrep Burcu'na geçiyor. 29 Ekim'e kadar Mars Akrep'te devam ediyor olacak. Mars Akrep'te klasik astrolojide baktığımız zaman tabii ki derin, güçlü mücadeleyi sembolize ediyor. Derin, tutkulu işler, vazgeçmeyen, tuttuğunu koparan, kolayca her türlü şeye başarıyla başa çıkmaya çalışan Mars Akrebi görüyoruz. Ama gölge yönüyle baktığımızda kinci, kıskanç, intikamcı, ya hep ya hiç diyen taraflarda olabileceğini gösteren tutkulu bir Mars Akrep'le karşı karşıya olacağız. Bizler için de hangi evimize geliyorsa o noktaları aktifleştiriyor olacak Mars Akrep. Ve 23 Eylül Güneş Neptün karşıtlığı başlıyor. Güneş 22'de hemen teraziye geçmesiyle Neptün'le karşıtlık yapıyor olacak. Birazcık böyle aslında somut dünyayı algılamak zorlaşıyor. Biraz daha hayaller, idealler bunlar ön plana çıkmaya başlıyor. Kimliğinizi ortaya koymak, egosal durumlar, yine kararsızlıklar, belirsizlikler, egosantrik kişilerle karşılaşma gibi etkiler yaratabilir. Öte yandan tabii ki ilham kaynakları, yaratıcılık, sanat bununla ilgili çok güzel fikirler ortaya çıkartacaktır. Bu süre zarfında hastalıklarla ilgili sıvılar, aşılar, ilaçlara karşı duyarlılık oluşabilir. Yine Güneş Neptün karşıtlığında hastaneler, ilaçlar bunlarla ilgili gündemler ortaya çıkabilir. 24 Eylül Mars Plüton karesi geliyor. Sevmediğimiz bir açı kalıbı. Özellikle risk ve gerilimleri ifade ediyor. Mars ve Plüton burada kare yapmaya başlayacaklar. Biraz zorlu açılara geçiyoruz. Hem fiziksel açıdan kazalar, sakarlıklar, yaralanmalara açık olabileceğimiz bir durumu gösterdiği gibi aynı zamanda ikili ilişkilerde zorlu, tartışmacı, anlaşamadığımız
yönler ön plana çıkabilir. Biliyorsunuz Mars artık Akrep'e geçmişti. Plüton da biliyorsunuz hala Kova'da yolculuğuna devam ediyor. Burada içinizde hangi tarafı beslediğiniz çok önemli olacak. Ruhsal anlamda öfke mi, sevgi mi? İçinizdeki o karanlık kurt mu yoksa beyaz, size yol gösteren beyaz kurtu mu takip edeceksiniz? Bu süreç o anlamda sizi zorlu, agresif, tartışmacı noktalarda biraz geri plana çıkıp hangi noktayı tercih ettiğinizi görmek size fayda sağlayacaktır sevgili takipçilerim. Ve 29 Eylül'de Merkür-Jüpiter karesi yakınlaşmaya başlıyor. Hemen kare yapmayacaklar ama 29 Eylül'den itibaren başlayacak. Bunlar önümüzdeki gelecek günlerle ilgili Ekim ayına doğru sirayet ediyor olacak. Özellikle yeni fikirler, büyümek istediğiniz konular, eğitim, ilerletmek istediğiniz konular, yabancı diller, bunlarla ilgili aktif çalışırken diğer taraftan konsantrasyon bozuklukları, ayın sonuna doğru odaklanmada güçlükler, biraz böyle abartılı sözler oluşabilir. Hani yaparım ben bu işi, o fazlasıyla yaparım diyen, üstünden geleceğini düşündüğünüz konulara fazlacanaktan abartılı eğilimlere dikkat etmeniz lazım. Burada denge kurmak çok önemli bir süreçte olacağız. 29 Eylül ve sonrasında başlıyor olacak bu süreç. Venüs yine 29 Eylül'den itibaren yavaş yavaş Güney Ay düğümüyle doğru ayın sonu doğru kavuşuyor olacak. Önemli bir kavuşum. Yine karmik ve kadersel etkilerle baş başayız. Venüs Güney Ay düğümüyle beraber Başak'ta etki alanına gelecek. Bu yine duygulardan ziyade daha mantığa, eksiklikleri tespit etme konusunda, özellikle para ve ilişkiler konusunda çok baskın bir halde olacak. Güney Ay düğümü Başak'la beraber her şeyin mükemmel noktasını tamamlama isteği, hem işinizle hem ikili ilişkilerle ilgili o eleştirsel dozu arttırabilir. Biraz daha mantıkçı, biraz daha analitikçi, evet detayları görmenizi sağlayacak ama ilişkilerde tabii ki zorlu noktalara değinebilir. Tabii ki geçmiş aşklar, geçmiş hikayeler, geçmiş ortaklıklar, geçmiş parayla ilgili gündemler, bunların tamamını yeniden gün yüzüne çıkartacak. Burada tamamlanması gereken ne varsa ikili ilişkilerle ilgili güzellik, aşk, sevgi, bu konularla ilgili içinizde tamamlanması gereken eksik hissettiğiniz noktalara önemli bir vurgu olacak. Parasal anlamda yine geçmiş ödemeler, geçmiş bazı harcamalar, masraflar, bunları gözden geçireceğiniz bir süreçte olacaksınız. Eylül'ün sonunda, sonrasında bu açılar Ekim'e doğru gidiyor olacak sevgili takipçilerim. Umarım bu ay güzelliğiyle, bolluğuyla, hayırlı sonlanmalarla bizlere geliyor olur. Hani derler ya, bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Bu kapanan kapılar, bu temizlediğimiz arınma süreçleri hepimiz için yeni bir başlangıca, bolluğa, berekete doğru giden yolda yeni güzel bir sayfa açmamıza vesile olur umarım. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Şimdi burçlar ve yükselen burçlara izleyebiliriz. Instagram kanalımdan ve tabii ki de zodiachabercisi.com'dan da tüm yazıları gün be gün bulabilirsiniz. Sevgi ve selamlarımla.